Şimdi arka bedenin omuzlarını ve yaka bölümünü yapacağız. Buradan başlayarak sol omuza kadar devam edeceğiz. Daha sonra devam ederek yakayı bir bütün olarak öreceğiz arkadaşlar. Önce 15 zincir çekeceğiz. Bir ilmek alıyorum ve 15 zincir çekiyorum. 10. zincire batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya batıyorum. Ve bir sık iğne örüyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve kaydırma yaparak 2 kutu oluşturdum. Buradan başlamış oldum. Şimdi buradan devam ederek 165 zincir çekeceğim. Bu son bölüme kadar devam ediyorum. 165 zincir çektim. Şimdi buradan şöyle çeviriyorum zinciri ve buradan 10. zincire batacağım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. zincir bu. Buraya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. 5 zincire batacağım. 1, 2, 3, 4, 5. zincire batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 5 kutu yapalım. Beş kutu yaptım. Şimdi buradayız. Buradan 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 dönüyorum. Tığın başına 2 kez doluyorum. İlk kutuya batıyorum. 2 seferde çekerek bir yarım trabzan yapıyorum. İkinci, üçüncü. Bütün ilmekleri birden kapatıyorum. 5 zincir çekiyorum. Tığın başına 2 kez doluyorum. İkinci kutuya batıyorum. 3 tane yarım trabzan yapıyorum yine. Bütün ilmekleri kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bu üçüncü kutuya batıyorum. Bir sık iğne yapıp ipi kesiyorum. Şu şekilde. Buradan tekrar başlayacağım. Şöyle kutular oluşturarak bu omuza kadar devam edeceğim. Bir ilmek alıyorum. Burada ipi kesmiştik. Tekrar ters taraftan bu sık iğnenin dibine batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum ve tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Alt taraftan da 5. zincire batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam edelim. Son kutuyu çalışacağım. Burada başlangıçtan itibaren toplam bu son yapacağım kutuyla birlikte 27 kutu olacak arkadaşlar. 5 zincir çektim. Alt zinciri bu şekilde ayarladım. Burası alt zincir. Buradaki sık iğneye batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Ve kaydırma yaparak iki bölümü birleştirdim. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 dönüyorum.
Tekrar tığın başını 2 kez doluyorum. Sıradaki kutuya batıyorum ve 2 seferde çekerek bir yarım trabzan yapıyorum. 3 defa çalışıyorum. 2 3. Bütün ilmekleri kapatıyorum. 5 zincir çekiyorum. Tığın başını 2 kez doluyorum. Sıradaki kutuya batıyorum. İlmekleri 2 seferde çekerek şu şekilde 3 tane yarım trabzan örüyorum. 2 3. Bütün ilmekleri kapatıyorum. 5 zincir çekiyorum. Sıradaki kutuya batıyorum. Bir sık iğne örüyorum ve ipi kesiyorum. Örmüş olduğum omuz ve yaka kenarını arka bedenin üst bölümüne şu şekilde karşılıklı getiriyorum. Ve şimdi buradan bana göre sağ taraftan başlayarak örerek birleştireceğim ve sol omuza kadar devam edeceğim. İlk önce bir ilmek alıyorum. Ve buradaki ilk boşluğa batıyorum. İpi de araya alarak bir sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Ve buraya 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve bu motifin ilk köşesine batarak bir sık iğne örüyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bu sefer 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 3 zincir çekiyorum. Sırayla bu boşlukları karşılıklı olarak birleştireceğim. İlk boşluğa batıp bir sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Buradaki trabzanlardan önceki bu boşluğa batıp bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Köşeden önceki son boşluğa batıp bir sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bu trabzanların arasındaki boşluğa batarak 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Burada motiflerin birleşmiş olduğu köşeye batarak bir sık iğne örüyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa yine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir çektikten sonra trabzanlardan sonraki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Sıradaki boşluğa batıp bir sık iğne de buraya örüyorum. Omuz bölümünü tamamladım. Şimdi yakaya geçiyoruz. 3 zincir çekiyorum. Tığın başını 2 kez doluyorum. Sıradaki boşluğa batarak buraya 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Buradaki dördüncü köşeyi tamamlayacağız. Köşelerin birleştiği yere batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Aynı yere batarak 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 şu şekilde. Şimdi 3 zincir çekerek boşlukları karşılıklı olarak birleştireceğim. 3 zincir örüyorum. Köşelerden sonraki ilk boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum.
sıradaki boşluğa batıyorum. Bu şekilde üçer zincir çekerek karşılıklı boşlukları birleştiriyoruz. Köşeden önceki son boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüp 3 zincir çekiyorum. Şimdi sıradaki boşluğa 3 tane üçlü trabzan öreceğim. 1 2 3. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Burada köşeye batarak bir sık iğne örüyorum. Tekrar 4 zincir örüyorum. Şimdi aynı yere batarak üçlü trabzanlar öreceğiz ama bu sefer 2 tane öreceğim. Çünkü üçüncü için bu boşluğun zincirini kullanacağım. Tığın başını 2 kez dolayıp aynı yere batıyorum. Buraya 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Ve sıradaki boşluğa batıp bir sık iğne örüp tekrar yandaki boşluğa batıyorum. Yine buraya dayayacağım için trabzanları 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve bu köşelerin birleştiği yere batarak bir sık iğne örüp 4 zincir çekiyorum yine. Gördüğünüz gibi 4 köşe birleşmiş oldu. Şimdi aynı yere batıyorum. 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 ve sıradaki boşluğa batıp trabzanları bu tarafa yasladım. Tekrar 3 zincir çekeceğim. 1 2 3 boşlukları birleştiriyorum karşılıklı. Buraya yine 3 tane üçlü trabzan öreceğim. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Köşelerin birleştiği yere batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Aynı yere batıp 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 ve sıradaki boşluğa batıp trabzanları buraya yaslıyorum sık iğne örerek. Tekrar sıradaki boşluğa 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Dördüncü köşeyi yapacağız. 4 zincir çekiyorum ve köşelerin birleştiği yere batarak dördüncü köşeyi tamamlıyorum. 4 zincir çekiyorum. Aynı yere batarak 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum ve karşılıklı boşlukları birleştiriyorum. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Burası omuz bölümü, bu taraf yaka. Buraya sık iğne çalıştığımızda burası düzelecek arkadaşlar. Son motiften önceki köşeye geldim. Buraya kadar birleştirdim. Şimdi bu sıradaki boşluğa 3 tane üçlü trabzan örüyorum önce. 1 2
3, 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bu köşe noktaya batıyorum ve buraya bir sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Aynı yere batarak tekrar 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3, 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Yanındaki boşluğa da batıp bir sık iğne örüyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Burada trabzanlardan önceki boşluğa batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Burası omuz bölümü. Buradaki trabzanlar arasına batıyorum ve buraya 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Bir, iki, üç, 4 zincir çekiyorum. Köşe noktada birleştiriyorum. Buraya batıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Aynı yere 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen trabzanların yanındaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Köşeden önceki son boşluğa batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve son boşluğa 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Köşeye batıyorum. Bir sık iğne örüp 4 zincir çekiyorum. Aynı yere batarak buraya yine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 ve arka bedenin omuz ve yaka kenarlarını tamamladım. Şimdi dikeceğiz. Ön beden parçasını alıyorum. Yüzü yüze gelecek şekilde, şu şekilde üst üste getiriyorum. Bu taraf ters tarafı. Ters tarafından şu şekilde ilmekleri denk getirerek birleştireceğim. Şu şekilde. Buradaki zincirin tepesine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Buradaki boşluklara batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şu şekilde batıyorum. Denk getiriyorum. Trabzanlara denk gelecek şekilde ayarlıyorum. 4'er zincir çekerek birleştirmeye devam ediyorum. Tam şöyle gördüğünüz gibi köşeler denk gelecek şekilde ayarladım ve tam omuz başına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şu şekilde birleştirdim. Burada ipi keseceğim ve diğer omuzu dikeceğim.
ipleri temizliyorum ilmekler arasına geçirerek. Diğer omuzu dikeceğim. Burada yine kol kenarından başlayacağım ve yaka kenarına kadar şu şekilde diğer taraf gibi birleştireceğim. Bir ilmek alıyorum. Buradaki zincirlerin tepesine batarak her iki tarafı sık iğne yapıp birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Her iki tarafında boşluklarına batıyorum. Aynen diğer taraf gibi birleştiriyorum. Burası tam yaka başlangıcı. Şu şekilde dikiyorum. Yaka başlangıcında tam uç noktasından sık iğnelere batarak dikiyorum. İpi kesiyorum. Şöyle göstereyim. Omuz dikişlerini yaptım. Şimdi yaka kenarını çalışacağız. Burada ön bedende iki başlangıç noktasını tığlayarak birleştireceğiz. Daha sonra bütün yaka kenarına sık iğne ve kirpik çalışacağız arkadaşlar. Önce bana göre sağ taraftaki omuz başından buradan tığımı batırıyorum. Bir ilmek alıyorum ve kaydırma yapıyorum. Daha sonra tığın başını bir kez doluyorum. Burada köşeden önceki boşluğa batıp ikili trabzan örüyorum bir tane. Burayı bağlamış olduk. Daha sonra 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bu köşedeki boşluğa batıyorum. Buraya 2 tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Diğer köşedeki boşluğa batıyorum. Buraya da 2 tane ikili trabzan örüyorum. Aralarına hep 5'er zincir çekiyoruz. Daha sonra bu köşelere kadar buralara batarak sık iğne örüyorum. Aralarına 5'er zincir çekiyorum. Tekrar köşe noktalara geldik. 5 zincir çekiyorum önce. Daha sonra bu köşedeki boşluğa batıp 2 tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Diğer köşe noktasına da batıp 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde bu başlangıç noktasına kadar devam ediyorum. En son köşe noktalarına ikişer ikili trabzan ördüm. 5 zincir çekip buraya birleşmeden önceki bu noktaya bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra bu başlangıç yerine batıp bir ilmek alıp kaydırma yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Şimdi buradan bu kutulara batarak sık iğne öreceğiz ve sık iğnelerimizi örerken de birer kirpik yapacağız. Bu boşlukları fazla doldurmayalım arkadaşlar. Yakanın formunu bozmaması, çok yayılmaması için siz ayarlayarak yapabilirsiniz. Ben 3'er tane doldurmayı düşünüyorum. Her 6 sık iğnede bir de kirpik yapacağım. 1 sık iğne yaptım. 2 3,
Diğerine geçiyorum. 4, 5, 6 sık iğne oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Son yapmış olduğum sık iğneye şöyle batıyorum. Bir ilmek alıp kaydırma yapıyorum. İlk kirpiği yaptım. Doldurmaya devam ediyorum. Bir tane daha buraya dolduruyorum. Diğerine geçiyorum. Sayıyorum sık iğneleri. 2, 3, 4, 5. Diğer boşluğa geçiyorum. 6. sık iğneyi yaptım. Tekrar 5 zincir çekiyorum ve bir kirpik daha yapıyorum. Bu şekilde bütün yaka kenarına boşluklara batarak bu başlangıç yerine gelene kadar bu şekilde sık iğne çalışalım arkadaşlar. Her 6 sık iğnede bir de bir kirpik yapıyoruz. Dediğim gibi bu kutuları fazla doldurmayın. Fazla doldurursanız yakanın formu bozulur arkadaşlar. Daha değerli toplu olması için üçer tane yeterli. Sizler kendiniz yaparken ayarlayabilirsiniz. Son kirpiği de yaptım ve başlangıç noktasına batıyorum. Bir kaydırma yaparak sırayı tamamlıyorum. İpi kesiyorum. Bu şekilde yaka işlemlerini tamamladık. Şimdi ipi burada aradan yürüterek temizliyorum. Şimdi beden bölümünde kol takacağımız yere bir sıra öreceğiz. Bunun için önce bir ilmek alıyorum. Ve alt bölümden 1, 2, 3, 4. motifin köşe noktasından bir önceki boşluğa batıyorum. Ve buraya bir sık iğne örüyorum. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra bu köşe noktasına geliyorum. Hem buraya hem de diğer köşedeki boşluğa ikişer üçlü trabzan çalışacağız. Tığın başını 2 kez doluyorum. Köşe noktasına batıyorum. Buraya üçlü bir trabzan örüyorum. Tekrar tığı doluyorum. Aynı yere bir üçlü trabzan daha örüyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Diğer köşeye geliyorum. Buraya da batıp buraya da 2 adet üçlü trabzan örüyorum. Köşe noktaları bu şekilde çalışacağız. Daha sonra beşer zincir çekerek bu boşluklara batarak bu köşeye kadar geliyorum. Her boşluğa batıp birer sık iğne örüyorum. Bu köşeye geldim. Yine 5 zincir çekiyorum. Bu köşeye batıp 2 adet üçlü trabzan örüyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. İkinci köşeye batıp aynı işlemi tekrarlıyorum. Beş zincir çekiyorum yine. Devam ediyorum.
Yine köşeye geldim. Yine buraya üçlü trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Diğer köşeye batıyorum. Buraya da yine 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Omuz çizgisine geldim. Dikiş yerimiz burası. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tam orta noktaya yine 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Yine köşe noktalara trabzan örmeye devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyorum. Yine 1 2 3 4. Motifin köşeden sonraki bu boşluğuna gelene kadar aynı şekilde devam edeceğim ve burada bitireceğim sırayı. Aynı şekilde örelim. Sıra sonuna geldim. Alt taraftan itibaren 1 2 3 4. motifin köşesinden sonraki burada bitireceğim. Buraya kadar devam ediyorum. Köşe noktalara yine 2 adet üçlü trabzan örüyorum. Beş zincir çekiyorum. Köşeden sonraki boşluğa batıyorum. Sık iğne yapıp sırayı tamamlıyorum. İpi kesiyorum. İpleri arka tarafta sabitliyorum. Zincir arasından ipi yürütüyorum. Beden bölümünde kol kenarlarına bir sıra ördüm bu şekilde. Şimdi beden kısmını kenara alıyorum. Kollara başlıyoruz. Kollardan birini hazırladım. Diğerini birlikte çalışacağız. Kola form vermek için koltuk altından itibaren buraya kadar her iki yana birer parça ekleyeceğiz. Daha sonra bir sıra aynen beden kısmındaki gibi öreceğiz. Daha sonra buraya da bir sıra öreceğiz. Dönüşte kolları takacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bu bölüm için 13 kutu çalışacağız. 70 zincir çekeceğim önce. Bir ilmek alıyorum ve 70 zincir çekiyorum. 70 zincir çektim. 10. zincire batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve buraya bir sık iğne örüyorum. Birinci kutuyu tamamladım. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. zincire batıp sık iğne örüyorum. Bu şekilde zincir sonuna kadar toplam 13 kutu çalışalım. Son zincire batıyorum ve 13. kutuyu tamamlıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip dönüyorum. Kolun üst bölümünden bu köşeden başlayacağız birleştirmeye. Burası örgümüzün ön yüzü. Bana göre de sağ taraf arkadaşlar. Şimdi buradan köşe noktasına batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığın başına 2 kez doluyorum ve ikinci kutuya, bu birinci, ikinci kutuya batıyorum ve buraya 3 tane üçlü trabzan örüyorum.
1 2 3 zincir çekiyorum. Köşeden sonraki boşluğa batıyorum, sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Üçer zincir çekerek karşılıklı bu boşlukları birleştiriyoruz. Burada köşeden önceki son boşluğa battım. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum ve buraya 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Köşelerin birleştiği bu noktaya batıyorum ve bir sık iğne örüyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Burada yine aynı kutuya batıp 2 adet üçlü trabzan örüyorum. 1 2. Sıradaki boşluğa batıp buraya bu trabzanları yaslıyorum bu şekilde. Tekrar tığın başını doluyorum. Sıradaki boşluğa trabzan örüyorum. 1 2. 2 tane üçlü trabzan ördüm. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yine köşe noktasına batıp birleştiriyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bu sefer 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 3 zincir çekiyorum. Köşelerden sonraki boşluğa batarak yine karşılıklı kutuları birleştiriyorum üçer zincir çekerek. Yine köşeden önceki boşluğa batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Buraya 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Köşe noktaya batıp birleştiriyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2. Sıradaki boşluğa batıp bu trabzanları buraya yaslıyorum. Tekrar tığın başına doluyorum. Sıradaki boşluğa batıp 2 tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Burada köşe noktasına batıp birleştiriyorum. 4 zincir çekiyorum. Şu şekilde tekrar aynı yere batarak burada 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Bu şekilde köşeyi tamamlamış olduk. Şimdi 3 zincir çekeceğim. Bu köşeden sonraki yere batacağım. Daha sonra 3 zincir çekip burada işlemi tamamlayacağım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Buradaki son kutuya batıyorum ve ipi kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar.
Bu tarafı tamamladık. Şimdi bu tarafa geçeceğiz. Burada yine ipi temizliyorum her iki tarafta. Daha sonra yine 70 zincir çekip 13 kutu oluşturuyorum. Birleştirirken bu tarafta tekrar birlikte çalışacağız. 70 zincir çektim ve 13 kutu oluşturdum. Şimdi kolun bana göre sol tarafını çalışacağız. Diğerini üst taraftan başlamıştık ama bunu alt taraftan başlayıp bu şekilde öreceğiz. Düz yüzünün denk gelmesi için. Şöyle çeviriyorum ve dönüyorum buradan. Bir zincir çekiyorum ve içine batıyorum kutunun. Sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 zincir çektikten sonra burada sol taraftan 1, 2, 3. motifin köşeden önceki bu boşluğuna batıyorum. Şu şekilde bir sık iğne örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sıradaki kutuya batıyorum ve buraya 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum yine. Köşe noktaya batarak birleştiriyorum. Sık iğne örüyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Aynı kutuya batarak bu sefer 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Sıradaki boşluğa batıp bir sık iğne örüp bu trabzanları buraya yasladım. Tekrar tığın başını doluyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Buraya 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Yine köşe noktaya batıp birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıp bu sefer 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Şu şekilde. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Köşeden sonraki boşluğa batıyorum. Sık iğne örüyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Karşılıklı bu boşlukları yine birleştiriyoruz. Şimdi yine köşeyi birleştireceğiz. 3 zincir çektim. Sıradaki boşluğa batıyorum. Buraya 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Köşeye batıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 2 üçlü trabzan örüyorum. Tekrar sıradaki boşluğa batıp bu trabzanları zincire yaslıyorum. Sıradaki boşluğa 2 üçlü trabzan örüyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Köşede birleştiriyorum. 4 zincir çekiyorum yine. Aynı boşluğa 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki kutuya batıp yine karşılıklı kutuları birleştiriyoruz. Köşeden önceki boşluğa batıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıp 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 4 zincir çekiyorum.
Buradaki köşeye batıyorum. Sık iğne örüp tekrar 4 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıp 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Son kutuya batıp trabzanları buraya yaslıyorum ve sırayı tamamlıyorum. Bu tarafında ek parçasını tamamladım. İpi kesiyorum. Kolun bana göre sol tarafından başlayarak ön yüzden bu kenar bölümüne bir sıra öreceğiz. İlmek aldım. Son kutuya tekrar batıyorum. Ve buradan 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Şu şekilde. Devam ediyorum. Yine beşer zincir çekerek kutulara batıp sık iğne öreceğiz. Bu köşe noktalarında buralarda 2 adet üçlü trabzan öreceğiz. Aralarına beşer zincir çekerek yine buralarda devam edeceğiz. Bu şekilde çepeçevre dolanacağız. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 kutuya batıp sık iğne örüyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Tığın başını 2 kez doluyorum. Bu köşe noktasına batıp 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Diğer köşe noktasına yine 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Kutulara batarak sık iğne örüp devam ediyorum. Köşeye kadar gelelim. Beş zincir çektim, köşe noktaya geldim. Şimdi bu köşe noktaya batıyorum. 3 tane üçlü trabzan örüyorum buraya. 8 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıp 3 tane daha üçlü trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Devam edeceğim bu şekilde. Yine bu köşelerde 2 tane üçlü trabzan örmeye devam edeceğiz. Aynı buradaki gibi devam edeceğiz. Köşe noktada yine burası gibi çalışacağız ve devam edip buraya geldiğimizde tekrar birlikte olacağız. Sıra sonuna geldim. 5 zincir çektim. Buraya batıp bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra ilk başlangıç noktasına batıp buradan şöyle ikili bir trabzan örerek burayı tamamlamış oluyorum. İpi kesiyorum. Kolumuzun kenar işlemlerini tamamladık. Şimdi buradan da yine aynı burada örmüş olduğumuz gibi bir sıra öreceğiz ve kolu takacağız. Şimdi önce bu temizliğini yapalım ipin. Şimdi kolun üst bölümüne de bir sıra öreceğiz. Önce bir ilmek alıyorum. Ve burada ilk başlangıç noktasına batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 6 zincir çekiyorum. Ve bu köşe noktasına batıp 2 trabzan örüyorum. Üçlü trabzan. Tekrar 5 zincir çekiyorum. İkinci köşe noktasına da aynı şekilde 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Kutulara batarak sık iğne çalışıp devam ediyorum. Aynen diğer tarafta ördüğümüz gibi bu noktaya kadar devam edelim. Köşe noktalarına yine üçlü trabzanlar çalışalım.
Son köşeye batıyorum. 2 tane üçlü trabzan çalışıyorum. Son köşe noktasına da 2 adet üçlü trabzan örüyorum. 6 zincir çekiyorum ve köşe noktasına batıp sırayı tamamlıyorum. İpi kesmiyorum. Şimdi dikeceğiz tığlayarak. Burada bu temizlik işlemlerini yapacağım. Dikmeye başlarken tekrar birlikte olacağız. Beden bölümünde omuz dikiş çizgisini işaretledim, tam orta nokta. Kolda da aynı şekilde tam orta noktayı işaretledim. Yüzü yüze bakacak şekilde şöyle bu bölümleri birleştiriyorum. Tam dikişler bu kırmızı ayracın olduğu yerde orta noktada buluşacak arkadaşlar. Şimdi ipimi kesmemiştim. Buradan ilmeğimi tığıma geçiriyorum. Ve buradan hemen bu çizgiden itibaren bir iki motif var. Bu iki motifin köşe noktasından buradan birleştirmeye başlayacağım. 3 zincir çektim. Buraya batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Daha sonra zincir çekerek bu zinciri kendinize göre ayarlayabilirsiniz kasmaması için. Bu boşluklara batarak sık iğne çalışıp dikeceğim. Ben burada beşer zincir çekiyorum. Siz dediğim gibi daha fazla ya da daha az elinizin ayarına göre yapabilirsiniz. Şu şekilde birleştiriyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Buraya batıyorum. Bu trabzanların orta noktasına sık iğne örüyorum. Yine dediğim gibi istediğiniz kadar zincir çekerek kasmamasını sağlayarak dikmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Dikişimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar kolu dikelim. Dediğim gibi orta noktayı denk getirmeye gayret edelim. İlk kolun dikme işlemini tamamladım. Bu ters tarafından görüntüsü. Şöyle de göstereyim. Burası da ön taraftan görüntüsü arkadaşlar. Burada başlarken dikmeye alt taraftan 1 2 3 4 5. motifin köşe noktasından başladım. Diğer taraftan da yine beden kısmında 1 2 3 4 5. motifin bu başlangıç kısmından tamamladım. Eşit bir şekilde dikmiş olduk. İpi kesmiyorum. Şimdi kolu birleştireceğiz. Kolu örüp uç kısmına sık iğne çalışacağız. Şöyle katlıyorum ikiye. Kolun uç kısımlarını şu şekilde birleştiriyorum. Ve buraya batarak bir sık iğne örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Şöyle çevirip beden kısmından da birer kutu alacağım arkadaşlar. Buraya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 zincir çekerek dönüyorum. Ve aynı yere batıyorum. Şu şekilde. Bu köşedeki trabzanların denk gelmesine, boşlukların denk gelmesine dikkat ederek dikelim. Zincir sayımızı da kasmaması için ayarlayalım.
Burada kol altlarına eklemiş olduğum parçalara kadar diktim. Bu motifin köşe noktası burası. Buraya kadar her iki tarafta da üçer kutu bırakıyorum ve buradan iki parçayı uç kısmından birleştirme işlemini tamamladım. Şimdi buraya eğim vereceğiz. Bunun için 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu taraftaki parçanın ilk kutusuna batıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Bu taraftaki ilk kutuya batıyorum. Buraya bir ek yapmış oluyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Sıradaki kutuya batıyorum. Bu tarafa geliyorum. Bu sefer gittikçe zincir sayısını azaltıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu kutuya batıyorum. 3 zincir çekerek buradaki köşeden önceki son kutuya batıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Buradaki kutuya batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bu trabzanın orta noktasına batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu trabzana batıyorum. Burada gördüğünüz gibi bu kısma bir ek yapmış olduk. Şimdi dikiş işlemlerine aynı yaptığımız gibi devam ediyoruz. 5 zincir çekiyorum yine. Kutulara şu şekilde batarak devam ediyorum. Kolun uç kısmına kadar geldim. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Köşe noktalarını birleştiriyorum. Buraya bir sık iğne daha yapıyorum. Ama ipi kesmiyorum. Sık iğne çalışacağız. Ön tarafını çeviriyorum. Şu şekilde dikiş işlemlerini tamamladım. Burası ek yeri. Buraya birkaç sıra ekleme yaptık gördüğünüz gibi eğim vermek için. Şöyle göstereyim. Bu eklemeyi yapmasaydık burada potluk oluşacaktı. Şu şekilde kolumuz düz bir şekil aldı. Ütüleyince daha düzgün olacak arkadaşlar. Şimdi kolun uç kısmına geldim. Kol kenarına 2 sıra sık iğne öreceğim. Birinci sırayı tamamladıktan sonra ikinci sıradaki sık iğneyi örerken aynen yaka kenarında olduğu gibi kirpik çalışacağız. Bir zincir çekiyorum ve kutulara batarak sık iğne örmeye başlıyorum. Önceden de belirttiğim gibi bu kutular içindeki sık iğne sayısını kendiniz el ayarınıza göre düzgün duracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben daha geniş olan yerlere 4, küçük kutulara 3 veya gerektiği yerde 2 çalışıyorum. Buradaki trabzanların da tepesine batarak birer sık iğne örüyorum. Yine kutuya geldim. Burada devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Birinci sıranın sonuna geldim. Kaydırma yaparak sırayı tamamladım. Tekrar bir zincir çekiyorum ve bu sık iğnelerin tepelerine batarak ikinci tura başlıyorum. 6 sık iğnede bir de kirpik yapacağım. 2 oldu. 3 4 5 6 5 zincir çekiyorum. İlk sık iğneye batıyorum şu şekilde. Kaydırma yapıp bir kirpik oluşturdum. Devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonunda 6 sık iğne ördüm. Bir tane kaldı. 7. sık iğneyi örüyorum. Bir kirpik yaparak sırayı tamamlıyorum. Kaydırma yapıp sırayı kapattım. İpi kesiyorum.
Bu kolun işlemlerini tamamladım. Dikişini yaptım. Kol ağzına sık iğne çalıştım. Şu şekilde ters tarafı çeviriyorum. Dikmiş olduğumuz kolun altından şimdi ön ve arka beden parçalarını birleştireceğiz. Önce bir ilmek alıyorum. Burada kaldığım yerden karşılıklı kutulara batarak şu şekilde sık iğne örüyorum. Aralarına da 5'er zincir çekiyorum. Birleştiriyorum bu şekilde. Alt bölüme kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. Köşedeki boşluklara batıyorum. Sırayı tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Ön yüzden örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar aynen kol kenarına ördüğümüz gibi devam edeceğiz. Köşe noktalarına 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 5'er zincir çekerek devam ediyorum. Burada sık iğne yapıyorum. Yine köşe noktaya geldim. Hem buraya hem buraya 2 tane üçerli trabzan örüyoruz. Diğer tarafları aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonuna geldim. Köşeye batıyorum ve buraya 2 tane üçlü trabzan örerek sırayı tamamlıyorum. Kazağımızın bir tarafı tamamlandı. Diğer tarafı da aynen burada yapmış olduğumuz işlemleri birebir uygulayarak tamamlayacağız. Yan dikişi en sonda diktikten sonra burada bir sıra örmüştük. Burayı diktikten sonra da bu tarafı içinde aynı şekilde örüp burada birleştireceğiz ve üzerine aynen koldaki gibi 2 sıra sık iğne çalışacağız arkadaşlar. Sık iğne bölümüne gelene kadar bütün işlemleri yapalım. Alt bölümü çalışırken tekrar birlikte olacağız. Diğer kolu ve yan dikişi diktim. Beden bölümünün alt bölümündeyim. Diğer kolu dikerken buraya bir sıra örmüştük. Şimdi burayı birleştirip diğer tarafa bir sıra öreceğiz. 5 zincir çektim. Tığın başını doluyorum. Buradaki 2 trabzanın ilkine batıyorum. İkili bir trabzan örüyorum şu şekilde. Daha sonra 1-2 zincir çekiyorum ve ön yüzden bu sırayı devam ettiriyorum. Tığın başını doluyorum, köşeye batıyorum. Buraya yine 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 5'er zincir çekerek devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. Köşedeki boşluğa batarak 2 üçlü trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Başlangıçta 6 zincir çekerek başlamıştım. 4. zincire batıyorum ve buraya bir kaydırma yaparak sırayı kapatıyorum. Şu şekilde. Bir zincir çekiyorum ve ilk sık iğne sırasına başlıyorum. Burada trabzanların tepesine de birer sık iğne çalışıyorum. Boşluklara da 3'er 4'er sık iğne çalışalım. Bu şekilde birinci sırayı tamamlayacağız. Daha sonra ikinci sırayı çalışırken aynen kollarda yapmış olduğumuz gibi
6 sık iğnede bir kirpik çalışacağız ve alt bölümü de tamamlayacağız. Bu şekilde bütün işlemleri bitmiş olacak arkadaşlar. Ben alt bölümü tamamladıktan sonra ters tarafından ütüleyeceğim ve kazağımızın son halini sizlerle paylaşacağım. Kazağın bütün işlemlerini tamamladım ve giyime hazır hale getirdim. İşlemler bittikten sonra kazağın ters tarafından çok yüksek olmayan ısı ayarında dikkatlice ütüledim ve kazağın son formunu verdim arkadaşlar. Yine kazağı örerken yaka ve omuz kenarlarına yapmış olduğumuz eklemelerle de omuz düşüklüğünü ve yaka düşüklüğünü verdik. Bu sayede kazağı giydiğimizde yakanın bedenimize tam oturmasını sağladık. Ve yine bir videonun sonuna geldik. Umarım anlatımda yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızla kanalıma katkıda bulunursanız beni çok mutlu edersiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.